Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Crimson Desert gölgelenme sorununu nasıl çözeceğiz onu anlatacağım. Uzun bir video olmaması için hızlı hareket etmeyi düşünüyorum. Bu arada bu videoyu Türkçe olarak duyuyorsunuz ancak Sony Translate aracılığıyla İngilizceye de çevirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz artık yapacak bir şey yok. Olmadı bir daha videoyu İngilizce çekerim. İlk önce hemen ilk fixleme yöntemini göstermek istiyorum. İlk fixleme yöntemi oyunun kendisinde de olan ışını yeniden oluşturma yöntemi AMD'nin veya Nvidia'nın. Ancak ışını yeniden oluşturunca eee, ışık ayarı daha doğrusu en yükseğe çıkıyor, maksimuma çıkıyor. Şimdi maksimuma çıkınca da oyun aşırı kasıyor. Bundan dolayı bunu engellemek için bunu kısmaya yarayan bir mod var. No Max Lighting Required with Ray Regeneration modu. Şimdi bunu açmak için bir DMM'yi açıyoruz. DMM'yi de göstereceğim. İlk önce Definite Manager diyelim. Definite Mod Manager bu bir. İki de No Max Lighting. Hmm. Şöyle no yazınca çıkıyor mu? Hemen çıktı. Süper. Bunu da indirebilirsiniz. Aynen öyle. İkisi de Nexus Mods web sitesinde. İkisini de indirebilirsiniz. Açıklamayı da koyarım. Şimdi şunların hiçbiri gerekli değil aslında. Şöyle modları çıkar diyeceğim ilk önce arkadaşlar. Modların hepsini çıkardım. Sonra şunları kapayayım isterseniz. Sizin için de kötü olmasın. Sadece şu modu bağlayacağım. Ancak bu modda bir sorun var. Sorun kalite patates oluyor. Kalitenin patatesleşmesi. Oyunun patatesleşmesi sorunu. Şimdi bunu böyle yaptık. Bu bir. İkincisi oyunda başka bir mod var mı? Bakıyorum. Şöyle oyundaki modu sileyim arkadaşlar. Tıp 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 tıp. Bakalım bunu da silelim. Hadi güle güle sana. Bunu da silelim. MVP var mı? Hiçbir şey yok. Oyun bu tamamen modsuz şu an. Oyunumuzu başlatalım. Oyunu başlatırken ben bu arada bir duraklatayım videoyu ki e, vakit kaybolmasın. Tekrar hoş geldiniz. İlk önce e, oyunun kalitesine bakmanızı istiyorum. Şu an ışın izleme açık değil. Ve çimenlere bakmanızı istiyorum. Tabii inşallah gözüküyordur. Bakın ne kadar otlar belli oluyor. Tane tane olduğu belli oluyor. Şöyle yakınlaştırınca mesela çiçeklerin her bir yaprağı belli oluyor. Çocuklar belli oluyor. Yapraklar belli oluyor. Belli oluyor yani hani oyun net, temiz, keskin ve güzel duruyor. Ancak hafif bir ghosting sorunu var. Gölgelenme sorunu var. Bunu da bakın kuşların uçuşundan anlayabiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Oyundaki deniz yere çöküyor ve gölgelenme sorununa neden oluyor. Mesela karakterimin denizdeki yansımasına bakın. Denizdeki üzerinden geçerken arkasında bir gölgeli bırakıyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Burada hemen görüyorsunuz yapraklar da çok temiz, net. Bunu ışını yeniden oluşturma teknolojisini, ışını yeniden oluşturma teknolojisini açarak yapabilirsiniz. Bunu bir açacaksınız. İki, bunu da bakın bunu açtıktan sonra mecbur bunu açmak zorundasınız ki aslında bunu açmayalım. Şimdi iki kaliteye bakın. Evet elbette FPS düştü. Kare düştü ama hiçbir yükseltme teknolojisi olmadan yaprakların netliği kayboldu. Yapraklar bildiğin tuvaldeki boya gibi bir şey oldu. İnanılmaz. Bir de çok kötü duruyor. Yani sanki yaprak değil de ekranda nokta nokta küçük küçük noktalar var. Hani aşırı buna ne derler? Cızırtılı oyun. Cızırtılı. Sanki eski tüplü televizyondaki hani cızırtı olur ya. Onun gibi. Cızırtılı şu an. Ve gölgelenme sorunu da sanki geçmemiş gibi. Daha kötü olmuş. Bunun da çözümü şöyle. Şuradan
ışığın aydınlatma kalitesini sinematiğe çekiyorsunuz. Bakın kara hızdaki düşme düştü. Bakalım. Bakın hem ışını yeniden oluşturma teknolojisi açık, hem ışık izleme açık, hem de sinematik modda aldık ve şimdi aynı şeye bakalım. Bakın gölgelenme çok az oldu. Yani kayboldu neredeyse. İlk çözümü bu. Gördüğünüz gibi gölgelenme kayboldu. Herhangi bir yükseltme teknolojisini kullanmamıza gerek kalmadı. Yükseltme teknolojisini kullanmadan da şuradan FPS'i Anti-lag aracılığıyla Anti-lag 2 aracılığıyla gösterebilirim. Totalde 37 FPS alıyorum. Fena bir FPS değil. 4K'da alıyorum bunu bu arada. 2K'ya düşerseniz muhtemelen 40-45 olur. Ben 2K'ya da düşürüp göstermek istiyorum size. Şöyle bir 2K'ya düşelim. Bu 2K değil ama bakın 1600p'de bile neredeyse fark etti yani. Bakın gölgelenme sorunu yine e, yok. Düzelmiş. Ve herhangi bir yükseltme teknolojisi olmadan da şu an güzel duruyor. Çimenlerde net. Patates görünüm yok. Sanırım patates görünüm sadece yükseltme teknolojisini açınca ortaya çıkıyordu. Belki bu e, doğal anti-aliasing'i kullanarak, denge değil de doğal anti-aliasing'i kullanarak daha da güzelleştirebiliriz. Doğal anti-aliasing'le daha da bir net oldu ama sanki çok keskin oldu oyun. Ve FPS bayağı düştü. Oyun aşırı keskin oldu ya. Böyle daha bir yumuşak. FPS de daha yüksek ama böyle çok daha az net gibi duruyor. Hmm. Artık siz buna karar verin. Şunun doğal anti-aliasing'ini deneyelim. Bunun doğal anti-aliasing'i Intel'in yükseltme teknolojisi aşırı derecede cızırtılı. Cızırtı devam ediyor. Yakından bile belli oluyor cızırtılar. Aşırı devam ediyor. Hiçbir şekilde çözmüyor. Intel'inki. AMD'ninkine bakalım. Bir de 4K'yı çekelim. Tabi bu bilgisayarın kendi orijinal şey olmadığı için. Hmm. Şimdi kalite moduna çekeceğim. Bakalım patateslik olacak mı? İşte kalite modunda arkadaşlar bu şekilde oynayabilirsiniz. İlk çözüm yöntemi budur. Ancak ikinci çözüm yöntemi ise bir mod var. E, Kare oluşturmayı 6'ya kadar çarpanla yapmanızı sağlayan e, bir mod. İsmi de DLSS Enabler modu. E, Ama onu kullanınca yeniden ışın oluşturmayı kullanamıyorsunuz. Daha doğrusu aynı. Işını yeniden oluşturmayı kullanamıyorsunuz. Onun da İngilizce ismi Ray Regeneration. Ben onu Türkçe söylüyorum ki hani anlaşılsın. Fena değil şu an. Çözünürlük fena değil. Bu şekilde oynanır. Birazcık düşük. Bununla bende bir de lossless scaling kare oluşturma var. Onu da açarak göstermek istiyorum. Bunu şu şekilde çekmem gerekiyor çünkü o şekilde kaldıracağını zannetmiyorum. Belki bu şekilde bile kaldırmaz. Evet, nispeten. Ama çok fazla yine şeye yaratıyor, blur yaratıyor. Şu an sabit 160 FPS alıyorum. Uyarlanabilir modda kare oluşturuyorum. Ee, Karakterin etrafında gölgelenme var. Artık bu şekilde oynamayı kabul ederseniz iki ekran kartıyla ben bu şekilde 160 FPS sabit alabiliyorum. Veya sabit FPS almak yerine
Pardon, aynen öyle. Uyarlanabilir FPS almak yerine sabit bir FPS almak isterseniz ise 2 kat arttırarak böyle gölgelenme daha da düştü ve oyun daha da oynanabilir hale geldi. Bu arada temel olan FPS'im, base FPS'im düşmedi arkadaşlar. Ana FPS'im düşmedi diyelim. Hala aynı 60 FPS alıyorum ve bu şekilde lossless scaling ile kare oluşturuyorum. Kelimeleri çok düzgün söylemek istiyorum çünkü Sony Translate ile İngilizceye çevireceğim için aslında kendim de İngilizce konuşabilirim. Ancak bu şekilde hem o teknolojiyi de göstermek istiyorum. Bir videoda 3 konu olsun istiyorum. Evet, artık sizin takdirinize bıraktım. Videoyu duraklatacağım ve DLSS Enabler'ı oyuna kuracağım. Oyunumuzu kapattık. Şimdi DLSS Enabler'ı kurma vakti geldi. Benim ayrı bir yöntemim var. Bunu da aynı şekilde videonun açıklamasına koyacağım. Birinci yöntem, ilk önce DLSS Enabler 3.0'ı kurmak. 3.0.2 de diyebiliriz. Şu şekilde bunları açık bırakmak. Ardından burada benim trunk versiyon dediğim versiyonu kurmak. Bu ikisini atsanız yeterli arkadaşlar. Çünkü zaten bu hali hazırda var. Bu ikisini atıyorsunuz. Ancak 2-3 dosyayı silmeniz gerekiyor. 1. Bu nvngx adlı dosyayı. Onun ini dosyasını. dxgi dosyasını. Buradan da herhangi bir dosya kalmadı. Yenileyelim ve oyunumuzu başlatalım. O sırada duraklatacağım videoyu ki gecikme olmasın. Evet, oyunumuzu açtık. Açtığımız gibi de videoyu yeniden başlattım. Şu an görüyorsunuz. Bu şekilde gösteriyor. Ancak bu bir hile. DLSS G via Streamline diyor ama hayır, öyle değil aslında. Göstereceğim tabii ki de. Bu da DLSS Enabler'ın modu. İkisi de açıldı şu an. Ancak DLSS Enabler'daki kare oluşturma teknolojisi aktif değil. Ve ışını yeniden oluşturma teknolojisi de ortadan kalktı. Neden? Çünkü attığımız mod yüzünden arkadaşlar. Bunu DLSS yapmak zorundasınız. Bakın, bunu açamıyoruz. Maalesef bu mod bunu bozuyor. E, Şunu pardon, yanlış yaptım. Şuradan da şunu açacağım. Bu şekilde şuradan da XSS değil tabii ki de. 4.1.0'ı seçeceğim. Şu an 123 FPS alıyorum. Kare oluşturmada aktif. Nereden anlayacaksınız? Bakın. Aktif. Ve şurada Ghost Buster VIP var. Bu çalışıyor. Bu da aynı zamanda ghosting'i engelliyor. Şu an sanırım 120 FPS alıyordum Lossless Scaling ile. Bu şekilde aldığım FPS daha yumuşak hissettiriyor. Lossless Scaling ile daha ağır hissettiriyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten daha fazla FPS alıyorum. Gördüğünüz gibi. Peki bundaki avantaj ne? Ondaki avantaj ne? Onda sabit 160 FPS ile kilitlenerek sabit bir FPS deneyimi alabiliyorum. Bunda da alabilir miyim? Evet, alabilirim. Nasıl alacağım? 160 FPS almak istiyorum. Daha fazla almak istemiyorum. Çünkü daha fazla alırsam ee, oyun o kadar iyi hissettirmiyor. Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? Burada ee, override var. Bunu değil. Bakın, bunu 2x'ten 3x'e çekiyorum. Hem anti-lag çalışıyor, hem 3x oldu. Hem de 160 FPS'ten fazla alıyorum, değil mi? Ben 160 FPS'ten fazla almak istemiyorum ama. Peki bunu 160 FPS'e nasıl sabitlerim?
Çok basit. MSI Afterburner'ı bir açacağım. Ve Riva Tuner açacağım. Şuradan da şunu yapalım. Bu Nvidia'yı overclockluyorum. Riva Tuner'de açıldığına göre buradan Crimson Desert seçip 160'ı seçiyorum. Ve hiçbir şekilde 160 FPS'e bakın geçmeyecek. Şuradan anti-lag'e kapayın ki iki ekran kartımın çalıştığında görün. 120 FPS'e sabitledi. Acaba şey mi oldu? Bir daha deneyeceğim. Tamamdır. Şu an gördüğünüz üzere 160 FPS'e sabitledi. 3x kare oluşturma yapıyorum ve istersem 4x'ten de sabitleyebilirim ama mantıksız olur çünkü bu sefer 4 kere 4 16, aynen sabit FPS, temel FPS'im 40 olur. Bir mantığı olmaz. 2x de aslında 2x çarpanı daha iyi her zaman. Her zaman 2x 3x'ten 3x 4x'ten 4x 5x'ten daha iyidir. Almak istediğiniz base almak istediğiniz FPS neyse ona sabitlemelisiniz. Bakın şu an %1, binde biri görüyorsunuz. Olabildiğince bu 150'ye 160'a yakın olmak zorunda. Şu an kalite modunda olduğu için sanırım yaklaşamıyor buna. Düşürmeliyim modu. Kaliteyi dengeye çekmeliyim. Muhtemelen binde bir FPS'te %1 FPS'te 160 olacak. Bir süre sonra. Bakın averaj 145 oldu. 124 oldu. Riva Tuner'deki bu FPS sabitleme en iyi FPS sabitleme programıdır. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an 160 FPS aslında belki performansa düşürmeliyim ama ya da birkaç ayarı kısarsam çok da gereksiz ayarlar var. Onları kısarsam düzelebilir. İkinci yöntem de buydu. E, Bir yandan burada iki şey öğrettim. Anti-lag 2'yi de öğreteceğim bu aradan. Şimdi Anti-lag 2'den kaynaklı 6x'i çekince takılmalar oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl kapatabileceğiz? Çok basit. Tekrar 2x'e çekeyim müsaadenizle. Tamam. Şimdi Anti-lag 2 çalışıyor ve bunu kapayabiliyorsunuz. AMD ekran kartınız varsa. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Klavyedeki Alt ve L tuşuna aynı anda basarak kapayabilirsiniz. Şu an Anti-lag 2 teknolojisi kapandı arkadaşlar. Ve buradan tekrar 6x'e seçerseniz bakın herhangi bir takılma, donma olmuyor. Şu an 160 FPS'e sabitlediğim için oyun base FPS'i 26 FPS olarak aldı. Bakın şu an aşırı gölgelenme oluyor. Çünkü temel FPS çok düşük. Temeliniz ne kadar düşükse oyun aksında o kadar yavaş hissettirir. Akıcı hissettirmez. Yani sahte FPS aslında bence çok gereksiz bir şey ama işte insanlar seviyor. Bu şekilde yumuşak bir oyunu tercih ediyor. Ben de videosunu çekmek istedim. Çünkü bu tür videolar çok izleniyor. Şimdi bunu da gösterdiğime göre tekrar 2x'e çekebilirim. Ya da 3x'e çekeyim. Ve Anti-lag 2'yi açayım. Şu an Anti-lag 2'den kaynaklı gecikme çok düştü. Buradaki birkaç ayarı da kısabilirim. Ayarları da kısabilirim şuradan. Veya bunu sinematikten biraz daha düşürebilirim. Gerek yok. Veya sinematiği yine ultra'ya çekebilirim. Sinematik iyidir arkadaşlar. Gölge kalitesini düşürebilirim. Doku kalitesini düşürebilirim. Veya doğrudan şuradan performansa çekebilirim. Muhtemelen performansa çektiğim için herhangi bir FPS'te düşme olmayacak. Bakın %1 %59 oldu. Binde bir 104 oldu. Yükseliyor. Şu an çok da akıcı bir deneyim alıyorum. Bir spike oldu, o yüzden düştü. Spike'ın sebebini bilmiyorum. Böyle bu şekilde yapabilirsiniz. İki yöntemi var demiştim.
Birincisi az önce gösterdiğim yöntem, daha doğrusu ilk başta gösterdiğim yöntem. İkinci yöntem de bu. Şimdi videoyu duraklatacağım. İkinci bir DLSS Enabler'ı yükleme formülü göstereceğim. Tekrardan hoş geldiniz. Bunları sileceğim. Hepsini sildikten emin olduktan sonra bunların hepsini sileyim. Ardından sadece OptiScaler 0.10 versiyonunun paket halini yükleyeceğim. Bu da bu şekilde yükleniyor. Oyunumuzu açalım. Ben videoyu duraklatayım. Videoya tekrardan hoş geldiniz. Burada size göstermeyi unuttuğum ilk başta bir şey var. Kusura bakmayın. Burada da ayarlayabilirsiniz ancak en başında da ayarlayabilirdiniz. Benim yaptığım hatayı yapmayın siz. Bu attıktan sonra OptiScaler'e geliyorsunuz. Birincisi şunu, input'u, şunu seçiyorsunuz. Ardından spoof ayarına geliyorsunuz. True'yu seçiyorsunuz. Ardından en yukarı geliyorsunuz. FFX'i seçiyorsunuz. Ctrl S yapıp oyunu yeniden başlatıyorsunuz. Ben bu videoyu duraklatayım ve başlayalım. Tekrardan geri döndüm. Şu an bakın her şey çalışıyor. Ancak bir şey açmayı unuttuk. Oyunun içerisinden bir şey açmayı unuttuk. O da Nvidia DLSS kısmını. Gördüğünüz üzere bakın kare oluşturma çalışmıyor. Şuradan da Following Game diye Force Enable yapıyorsunuz. Bakalım anti-lag çalışıyor mu çalışmıyor da olarak. Şuradan bunu seçiyorsunuz. Buradan da yine dengeyi seçebilirsiniz. Buradan bunu açmak zorundasınız. Ee, Şu şekilde açtıktan sonra uygula diyorsunuz. Hepsi çalışıyor şu an. Bakın. Ama gördüğünüz üzere bakın HUD kayıyor. Neden kayıyor? Çünkü bir takım yan özellikleri, yan ayarları, bakın yan ayarları açmanız gerekiyor. Diyor ki DLSS Enabler'dan özelliklerinin yan ayarları diyor kullanılıyor. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan bir anti-ghosting'i açacağız. Anti-ghosting'i açarsak çoğu şey düzeliyor. Anti-ghosting'i açtık. Bu aynı DLSS Enabler'ın aynısı. Fark etmiyor. Ama bakın hala ghosting devam ediyor. Buradan bunları da açarsanız birazcık ghosting gidiyor. Çok da değil ama idare ediyor. Bu üçünü açmanız gerekiyor. Ardından da şuradan FPS Overlay kısmından şu şekilde de açabilirsiniz. Bakın sağ üstte 130 FPS aldığım gözüküyor. Aynı FPS alıyorum şu an. Bir şey değişmedi. Aynı. Sadece farklı bir şekilde yüklenmesinin sonucu. İkisi de aynı. Videoyu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video başında da söylediğim gibi hem Türkçe olacak hem de Sony Translate ile İngilizceye çevireceğim. Umarım güzel olur. Hoşça kalın.